Karikatür, Türk diline Fransızca karikatür sözcüğünden geçmiştir. Bu sözcüğün manası abartılı hiciv eleştiri demektir. Fransızlar bu kelimeyi İtalyanlardan, İtalyanlar da Latince caricare ve Turason eki ile kullanılan eşek şakası yapmak, bohçalamak anlamındaki sözcükten almışlardır. Karikatürler alay etmek, küçük düşürmek, rencide etmek ya da şaka amaçlı yapılabilir. Karikatürde anlatım kısa, öz ve güldürücü olmalıdır. Kuvvetli bir anlatım gerektirdiğinden dolayı önem verilen bir sanat koludur. Pompei ve Herkula'nın kazıları sırasında duvarlar ve vazolar üzerinde karikatür örneklerine rastlanmıştır. Esas olarak karikatür sanatının temelleri Rönesans döneminde atılmıştır. Fakat Champfleury kendisi Fransız bir sanat eleştirmeni, eskiden çizilen resimleri karikatürden saymamış ve bunu çizilen karakterlerin kişilik özelliklerinin aydınlatılmamasına dayandırmıştır. Bu tarzda çizilen resimlere bürlesk denir. Burlesk ise daha çok tiyatroda kendini belli etmiştir. Bir nevi parodi olup içerisinde saçma durumlar ciddiye alınırken ciddi durumlar gülünçleştirilir. Parodiden farkı ise daha kaba ve kapsamlı olmasıdır. Homeros'un yazdığı Aristofanes'in komedileri ilk burlesk örnekleri arasında gösterilir. Neden karikatür diye bir sanat oluştu sorusunun Avrupalı düşünür Bergson'a göre cevabı şöyledir. İnsanlar yalnız insanları veya insanlarla ilgili olayları gülünçleştirmeyi düşünmüşlerdir. Karikatür, taş, tuğla, vazo, duvar gibi yerlere çizilirken baskı makinesinin icadı ile dergi, gazete ve kitaplar üzerinde kendisine yer edindi. 18. yüzyılda İspanyol Goya ve İngiliz William Hogarth karikatür eserlerinde siyasi eleştirilere ağırlık verdiler. 19. yüzyılda Fransız Charles Philippon Le Caricature dergisini kurdu. Bu gazetede her konuda karikatüre yer veriliyordu. Realist bir sanatçı olan Honor Domier'in de bu gazetede karikatürleri yer aldı. Adalet sistemini eleştiren birkaç karikatürü şu şekildedir. Hatta o dönemin kralı Louis Philippe hakkındaki karikatürleri yüzünden 6 ay hüküm giymiştir. Fransız'da siyasi eleştiriler için kullanılan karikatür gazetelerini gören İngilizler de ünlü siyasi mizah dergisi Punch'ı kurdu. Ve bu gelişmeler karikatür akımının dünyaya yayılmasını sağladı. Karikatür kendine has sadeliği ve didaktik yönü sebebiyle sanatçılar tarafından hızlıca benimsendi. İlk hicivli karikatürler 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. En önemli örneği de küçük bir el arabasında midesini taşıyan, bir yandan da kusan bir oburu tasvir eden Alman karikatürüdür. Osmanlı'da ilk kez 1870 yılında Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı olan Theodor Kasap, Diyojen dergisini yayımladı. Bu dergide ağır siyasi eleştirilere yer verildi. Hatta dergideki bazı karikatürler günümüzde görüldüğü üzere mesela Charlie Hebdo amacından sapmış ve hakaret odaklı çizimlerdi. Diyojen dergisi Sultan Abdülhamit döneminde kapatılmış fakat 2. Meşrutiyet'in ilanı ile tekrar açılmıştır. Bu dönemde Karagöz, Geveze, Dalkavuk, Davul ve Cem gibi siyasi mizah üreten dergiler yayın hayatına başlamıştır. Cem dergisini çıkaran karikatürist Cem, Batı anlayışına uygun bir dille Osmanlı Devleti'ni ve idarecilerini hicvetmiştir. Kurtuluş döneminde ise iki önemli dergi vardır. Birincisi Refik Halit Karay'ın 1922 yılında kurduğu Aydede dergisi Kurtuluş Savaşı'nı eleştirmiş ve muhalif bir tavır sergilemiştir. Toplamda 90 sayı çıkarmıştır. 30 Ağustos zaferinden sonra Mustafa Kemal hakkında resimler ve övgüler yayınlamıştır. Buna rağmen Refik Halit Karay sürgün edilmiştir. 1938'de 150'liklerin yurda dönmesini engelleyen kanun kalkınca ülkeye dönmüş ve 10 yıl sonra yani 1948 yılında aynı isimle dergisini tekrar kurmuştur. İkincisi ise Güler Yüz'dür. Bu dergi mizah yoluyla Kurtuluş Savaşı sırasında insanların birlik ve beraberliğine katkıda bulunmuş, zafere ulaşılacağına ilişkin inancı pekiştirmiştir. Diken dergisinin devamı olarak kabul edilir. Sedat Simavi tarafından kurulmuş olup bünyesinde Ahmet Rasim, Ercüment Ekrem gibi yazarları barındırmıştır. Atina Mizah dergisinde Türklüğe saldıran Anadolu harekatıyla alay eden karikatürlere Yunan kralı Konstantin'i karikatürize ederek gerekli cevabı vermiştir. Cumhuriyet döneminde daha çok sosyal konulara ele alan karikatürler yayımlandı. 1940'ların sonlarına doğru Marco Paşa dergisinde Mim Uykusuz, toplumcu gerçekçi karikatürün başyapıtlarını vermiştir. 1950 kuşağı ise batıdaki değişime ayak uydurarak yazısız ve kara mizaha kayan karikatürler yapmışlardır.
1972'de yayımlanan Gırgır dergisiyle 1960 sonrası düşüşte olan bu sanatı ayaklandırmış, dergiciliğe de büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu dergi toplumu her şeyiyle kucaklamaya çalışmıştır. 90'lı yılların sonuna doğru ise yeni karikatür anlayışları filizlenmiştir. Bu son dönemin önde gelen adları arasında Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu, Bahadır Baruter, Bülent Üstün sayılabilir. Daha önceki videolarımızda sinemanın bir propaganda aracı olarak nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Aynı şekilde bir sanat türü olan karikatürün de büyük kitleleri nasıl etkilediğini görüyoruz. Bunun altında insanoğlunun basit bir gerçeği yatıyor olabilir. İnsanlar eğlenirken fazlaca odaklanarak düşünemezler. Böylece sunulan fikir daha doğru ve kabul edilebilir bir hal alır. Tıpkı birinden bir şey istemeden önce onun en mutlu olduğu anı yakalamaya çalıştığımız gibi. Karikatüristler de toplumun tespit ettikleri eksiklerini gülünç hale getirerek düzeltilebilir, çizimine gizlediği mesajı masum ve doğru gösterebilirler. Bu arada isim olarak fazla karikatüristten bahsedemedik ama açıklama kısmında Türk karikatüristleri bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.